Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu buketin içerisinde altıgen parçalardan oluşan bir hırka çalışması var buketimizin içerisinde. Bakın gayet yapımı kolay bir çalışma ile öyle güzel, özellikle küçük kızlarımızı sevindirecek hediyeler yapabilirsiniz. Detaylarıyla videonun içerisinde mevcut arkadaşlarım. Bu arada buna 300 gram civarında krem rengi olan ipten kullandım. Çok az böyle bir batik ipten kullanarak çiçeklerini yaptım. O da detaylarda var. Evde arta kalan iplerinizi rahatlıkla kullanarak bu çiçek çalışmalarını yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Hadi gelin hep birlikte bu güzel buket hırkamızı örmeye geçelim arkadaşlar. Hırkamı yaparken kullanmış olduğum ipim Alize Diva. Numarası 62 arkadaşlar. Tığım ise 2,20 milim oldu. Şimdi şöyle hemen başlıyoruz. Bir halka yapıyoruz arkadaşlarım. Şöyle. İçerisine giriş yaptım. Sonra şöyle tutuyorum, bakın. Çektim içerisinden. Bir tane zincirle sabitliyorum. Sonra bir miktar yükseliyorum. Arkadan şu şekilde çevirip öne doğru aldım. İkisini birlikte önce bir tanesini yapıyoruz. Üçlü trabzan boyutunda olması gerekiyor. Sonra üzerine bir aldım. Giriş yapıyorum halkamın içerisine. 1 2. Üzerine bir alıyorum. İkinciyi de aynı şekilde. Bakın 3 tane burada yerimiz oldu. Şimdi hepsini birlikte çekiyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Üzerine bir aldık. 1 2. Bir tanesi kaldı. Bir aldım. 1 2. Bir aldım. 1 2. Bakın 4 tane burada yerimiz oldu. Hepsini birlikte çekiyoruz. 1 2 3. Tekrar aynı şekilde toplam 6 tane bu şekilde yaprak yapıyoruz. Bakın 3 tane oldu. Hepsini topladım ve çektim. 2 3 tane zincir çektim. Devam ediyorum. Beş tane oldu. Şimdi 6.'yı ve yani sonuncuyu yapıyoruz arkadaşlarım. 1 yaptık. 2 ve 3. Topladık, çektik. Bir tane zincir çektik. Şunu da sıkılaştırıyoruz iyice. Şimdi 2 tane zincir çekelim. 1 2. Üzerine bir aldım. Geliyorum, bakın. Şunun ilk yerinden şöyle hemen üstünden giriş yapıyorum. Bu arada bunu da alttan alalım ve aradan yürütelim. Şöyle sıkı bir şekilde bir ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra bir miktar yükseliyorum. Bu şekilde arkadan yine çevirdim ilkini. Şöyle bunu tamamladım. Yanına hemen yine aynı şekilde bir iki tane şöyle yaptım. 3'e tamamlamış oldum. Çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Aynı boşluğa arkadaşlarım bir tane daha yapıyorum. 1 2 3. Sonra birleştiriyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Şimdi köşemizin bir tanesi bu olacak. Devam ediyorum. Yandaki boşluğa, bütün boşluklara 4 tane yaprak yapıyoruz. 2 3 birleştirdik. 1 2 3 zincir. Tekrar bir tane daha. 1 2 3 birleştirdik. Bakın şöyle.
1 2 3 zincir. Şimdi 2 tane daha yapıyorum aynı yere arkadaşlar. Bir, iki, üç tane zincir. Yine bir tane daha yapıyorum. Şöyle. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bakın. 4 taneye, bir tane yere, köşeye yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bütün hepsine 4 tane yaprak aralarında 3'er zincir çekerek devam ediyoruz. Evet, bakın şöyle 4'ü tamamladık. 1 2 3 4. Şimdi devam edelim. Diğerlerini de yapalım. İlkini 2 yaptık. Şimdi giderken, tamamlarken 2 tane daha yapacağız. Şöyle yaptım. Evet, son yere geldik. Birincisini yaptım. Şimdi ikincisini de yapıyorum. Şöyle bakın, yine 4 tane oldu. 1 2 3 4. Buraya geldim. Bir tane zincirimi, 2 tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Hemen bu köşeden üstünden girişimi yapıyorum. Sonra sıkı bir şöyle ikili trabzan yapıyorum buraya. Görüntümüz bu şekilde arkadaşlarım. Bakın, her birinde 4'er tane yaprağımız var. 1 2 3 4. 3'er tane de aralarında yerimiz oldu. Şimdi burası bizim köşe artım yerimiz. Şu ikisinin ortası. Yani 4 tane var burada, bakın. Biri burada, biri burada. Bu ortadakinin üzerinden yine yükseliyorum. Alıyorum. Birinciyi çektim normal. Sonra buraya bu sırada bir tane yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet, üzerine bir aldım.
Bakın şu ikisinin arasından giriş yapıyorum şu şekilde ve buraya önce bir tane yaprağımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir, tekrar bir tane daha yapıyoruz. 1 2 3. Yani bu sırada 2 3 tane zincir çektim. Bu sırada bu yerlere, şuralara böyle 2 tane yaprak yapıyoruz. Şimdi köşemizin birini tamamladık. 3 zincirimizi çektik, üzerine bir aldık. 2 köşe arasındaki, bakın şu boşluğu atlıyoruz, buraya geçiyoruz. Buraya yine aynı şekilde 2 3 2 tane yaprak yapıyorum. Aralarında 3 zincir var. Şöyle ikinciyi de yapalım. Bir, iki, üç zincir çektim. Buraya da yapıyorum. Yani köşelerdeki 3 tane olan yerlere ikişer tane yaprak yapıyoruz. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sonuncu, bakın 4 tane olan yerin birincisine yaptık, ikincisine yaptık. Şimdi üçüncüsüne aynı şekilde yapraklarımızı yapıyoruz. 2 ve 3. 1 2 3 zincir. Devam ediyoruz. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Geçiyoruz diğer köşeye. Şurayı atlıyoruz arkadaşlarım, bakın. Direkt buraya geçiyoruz. O aradaki yeri atlıyoruz. Şöyle aldım. Biri yaptım. 2 3. 1 2 3 zincir. Devam ediyorum şimdi. İkinci yaprağımı da yapıyorum. Evet, şimdi birinciyi tamamladık. İkinciye geçiyorum. Şimdi de üçüncü araya aynı şekilde 2 tane yaprak yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu köşeyi de tamamladım. Buraya geçiyorum. Bir tanesini atladım, bakın arada. Aynı işlemi buraya da yapıyoruz. Bakın bu köşeyi de tamamladık. Yani şimdi şöyle her bir köşe olarak yaptığımız dörtlü yerin üzerine 3 tane, bakın şöyle yerimizi yapıyoruz. Şimdi burayı tamamlayalım.
Evet arkadaşlar, bakın. Her birisini şöyle kontrol edin. Çünkü burası ilk başlangıç yerimiz ve yanlış yaparsak şayet, yani atlarsanız bu yanlış devam eder ve düzgün durmaz. Bakın şöyle: 1 2 3 birinci köşe, 1 2 3 ikinci köşe, 1 2 3 üçüncü köşe, 1 2 3 dördüncü köşe, 1 2 3 beşinci köşe ve bu da son köşemiz. Birinciyi yaptım. Şimdi ortadakine geldim. 3 zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Bunu tek yapmıştık. Şimdi hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Bir iki zincir çektim. Üzerine bir aldım ve buradan giriş yapıyorum. Sıkı bir ikili trabzan yapıyorum. Diğerleriyle aynı olsun diye. Şimdi bu sırada ise yine burada yaptığımız şu dörtlü olan yapraklarımızı yapacağız. Bu boşluğa arkadaşlar. Şöyle yükseldik. 2 tanesini yapıyoruz. Bu geçiş köşemiz olduğu için daha sonra diğerlerini 4 tamamlayacağız. Şöyle 1 2, evet, 1 2 3 zincir çektim. Geliyorum arkadaşlar, bakın. Şurayı atlıyorum. Direkt bu yaptığım şu yapraklar, bunların içerisine giriş yapıyorum ve buraya 2 tane 1 2 3 yaprak yapıyorum. Şöyle bir iki üç zincir çektim. Geliyorum, bakın. Şu köşemizin bu kenarında kalan ilk birincisine 2 tane yaprak yapıyorum. Yani bu araya yapmıyoruz arkadaşlarım. Şöyle 1 2 3 birleştirdik. 1 2 3 zincir, tekrar bir tane daha yapıyoruz. Şimdi bunu yaptık. Ne yapıyoruz? Bu ortadaki yaprağımızın şu yerimize giriş yapıyoruz. Yani şurayı atladık. Buradan giriş yapıyoruz. Buraya 4 tane yaprak yapıyoruz. Aralarında 3'er zincirli. Burası köşe yerimiz olduğu için 4 tane yaprağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet, 3 zincirimi çektim. Diğer kenarlarını da aynı şekilde tamamlayacağız. Köşelere 4'er tane, bu aralara birer ikişer tane yaprak yapacağız arkadaşlar. Şöyle 2 ve 3. Üç zincirimi çektim. Bakın, diğer köşeye geçiyorum. Onun ilkine 2 tane yaprak yapıyorum. Ortadakine ise burayı atladık. Ortaya geldik. 4 tane yaprak yapıyorum.
Diğer köşeye geçtim. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet, son yere geldim. Bakın 2 tane yapmıştım zaten. Şimdi de 2 tane yaptım. Yine aynı şekilde 2 zincir çekip şöyle alıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine yükseliyorum ve aynı arkadaşlarım bir önceki şöyle yerdeki gibi 2-2 yapıyoruz. 3 tane zincirimizi çektik. Şu sırayı şöyle göstereyim bakın. Şu sırayı tekrarlıyoruz. Şimdi onun üstüne dörtlü olan yerimizi yapıyoruz ve böylelikle devam edip dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Bakın ilk sırada zaten başlangıç yerimiz, sonra 4 tane yaptık her bir boşluğa. Şöyle göstereyim, iyice anlatayım ki yeni başlayan arkadaşlarım da anlayabilsin arkadaşlar. Şöyle 4 tane yaptık, bir üst sıraya geçtik. Bu aradaki 3 tane boşluğa ikişer tane yaptık. Aralardaki yerlere yapmadık arkadaşlar. Bir sonraki sırada yine 4 tane yaptık. Bu kenardaki yere, yani ortadaki şu yere 4 tane yapıyoruz. Buralara birer ikişer tane yapıyoruz yapraklarımızı ve bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi yine bu ikili yere geçmiş olduk. Dörtlü yeri tamamladık. 3 tane zincirimizi çektik. Burada tek yaptık bakın. Hemen bakın buradan şu iki aradan giriş yapıp 2 tane yaprağımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir, tekrar bir yaprak daha, şimdi 1 2 3 zincir üzerine bir aldık, burayı atladık. Bakın alttan geliyor bu. Buna yine 2 tane yaparak devam ediyoruz. 1 2 3 zincir, geçtik. Bakın şuraya tam olarak anlaşılsın diye arkadaşlarım. Şimdi bakın bu dörtlü olan yerimizin ilkinden giriş yapıyoruz ve buraya yine 2 tane yaprağımızı yapıyoruz. Üç zincirimizi çektik. Dörtlü olan yerimizin orta yeri, oraya da bu sırada 2 tane yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sırada buraya 4 tane yaparak devam edeceğiz. Şöyle 2 ve 3. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Bakın şöyle. 2 tane buraya yapacağız. Şuradaki gibi ve devam edeceğiz. Böylelikle bakın sıra sıra oluşmuş oluyor. Bir sonraki sırada burada dahil olacak. Bir de buradan dahil olacak. 4'e çıkmış olacak sayısı. Evet, bunu kime yapacaksanız onun koltuk altı ve omuzuna kadar olan kısmının ölçüsünü alarak yapabilirsiniz arkadaşlarım. Benim bunu 15-16 santim civarında, diğerini yaptım ben. Bu kadar. Şimdi bunu da aynı büyüklüğe gelene kadar devam ettiriyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Şurasından başlamış olduk. Böyle yaparak, belki videoma yeni gelen arkadaşlarım olmuş olabilir. Bu şekilde devam edeceğiz. Ve bu büyüklüğe geldiğinde artık birleştirme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi diğer parçamı da gördüğünüz gibi tamamladım.
Şöyle göstereyim. Burayı ekleme yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir kenarını diğerine ekleyeceğiz. Ve burayı da tamamen oluşturmuş olacağız. Daha sonra arkadan ekleyeceğiz. Şimdi bakın şu altıgen parçamız. Şöyle göstereyim. Şu bir kenarını tutuyoruz ucundan. Ve bu şekilde yaparak birleştiriyoruz. Sonra şurada kaldık. Şimdi buradan giriş yapıyorum. Şöyle kaydırma ile geldim. Biraz yükseldim. Yine buraya yapraklarımdan bir tanesini yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Karşı birleştireceğim. Yani bir kenara bakın burası. Şöyle şu ucunu alıyorum. Ve buradan bunu atladık bakın arkadaşlar. Ortadakini değil, hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum ve bağlıyorum. İki zincir çektim. Diğerine geçtim. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Birleştirdim. İki zincir çektim. Aradaki bu boşluk arkadaşlar. Şurası. Buradan giriş yapıyoruz. Kaydırarak birleştirdik. İki zincir çektik. Üzerine bir aldık. Sıradaki yerimizin içerisinden giriş yapıyoruz. Ve buraya da bu şekilde bağlıyoruz. Yaprağımızı yaptık. İki zincir çektik. Araya geçiyorum bakın. İki yaprağın arasına bağladım. İki zincir çektim. Diğer yaprağımı yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi iki zincir çektim. Yine aradaki boşluktan giriş yapıyorum. Buraya ekledim. İki zincir çektim. Devam ediyorum. Yanından. Şimdi bu işlemi kolay gördüğünüz gibi sonuna kadar gitmiyoruz. Şöyle. Bakın yaka kısmının birleşim yerinden iki çiçek şöyle göstereyim. Bakın iki sıra ve köşe kalıyor. Burası yaka oyuntusu olacak arkadaşlarım. Şöyle olacak. Bunu da yaptıktan sonra arkadan normal bir şekilde iki parçamızı birbirine ekliyoruz. Şunu şöyle tutalım. Bakın. Aynı az önce yaptığımız gibi köşeden başlıyoruz ve buradan devam ederek sonuna kadar burayı ekliyoruz. Ve daha sonra uzunluğunu daha uzun istediğimiz için şöyle kenardan başlıyorum arkadaşlarım. Bakın burası dörtlü olan yerim. Hemen ilk köşesinden giriş yapıyorum. Aynı modeli devam ettiriyorum. Yine yaprağımı yapıyorum önce. Birinci yaprağımı. Her bir araya yine iki tane yaprak yaparak devam ediyoruz. 3 zincir çektim gördüğünüz gibi yine. Şöyle aldım. 1, 2, 3. Sıra sıra zaten. Hemen yanındaki yerden de devam ediyorum. Oraya da bir tane daha yapıyorum. 2, 3. Buraya 2 tane. Artık 4 taneyi bırakıyoruz. Çünkü yandan devam edeceğiz. 1, 2, 3 zincir. Düz bir şekilde alttan devam edip uzatıyoruz dilediğimiz kadar. Ve daha sonra kenardaki işlemlerine geçiyoruz arkadaşlar. Evet, burası da böyle. Bakın birleşim yerini bir daha göstereyim size. Şöyle bir görüntü olacak. Burası ek yerimiz. Burada başladığımız gibi. Evet, bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, ekleme işlemini de gerçekleştirdikten sonra bakın şimdi birazdan sizlere ben şunları da anlatacağım nasıl yapıldığını. Bu kenarını ön yaka ve diğer ön parçayı şöyle düzgün dursun diye bir işlem yaptım. Önce çakma sık iğne dediğimiz üzerine alarak yaptığımız sık iğnelerden bir sıra buradan başlayıp devam ettim geldim. Şimdi ikinci sırasını da şöyle sizlere göstereyim. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Şimdi üzerine alıyorum.
Bakın buradan tığımı geçirdim ve çakma sık iğneleri yaparak devam ediyorum. Sonra burada bu şekilde alıyorum. Şuradan giriş yapıyorum ve çekiyorum. Şimdi üzerine aldım ön taraftan şöyle. Şimdi arkadan. Her bir boşluğa arkadaşlar yaka haricindeki buralara üçer tane çakma sık iğne yaptım. Şu 3 zincirli olan yerlerimize üçer tane şu aralara. Sonra yine bu şekilde alıp bakın şuradan alırsanız daha güzel duruyor. Dediğim gibi farklı şekillerde de yapabilirsiniz ön kısmını. Evet, son yere geldim. Normal çakma sık iğnemi yapıyorum ve böyle ayrık durmasın diye şuradan aldım bu şekilde ve buraya bağlıyorum. Şimdi ön kısmını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bu bizim cici kuşumuz aşkım oğlum oğluşum. Evet, şu şekilde tamamladık bakın. Şimdi bu çiçeklerin yapımına geçelim. Bunu yaparken arkadaşlarım şöyle Alize Diva'nın yine bir ipini kullandım yeşil olarak. 273, evde arta kalan ipleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Diğeri ise bu dediğim gibi artık ipler bunları kullanarak bu kenar kısmındaki çiçekleri yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu arkadaşlarım şöyle bakın şu üstünden girişimi yapıyorum. Bu koltuk altından başlayalım ki daha iyi olsun arkadaşlar. Şöyle aldım. Buraya önce sabitliyorum ipimi. Bir tane zincir çekerek şöyle. Sonra hemen dibine giriş yapıp bir tane de sık iğne yapıyorum. Sonra bir zincir daha çekiyorum. Üzerine 1, 2, 3 doluyorum. Geliyorum bakın diğer sıradaki yerime giriş yapıyorum ve buraya şöyle 1, 2, 3 bıraktım. Burada kalıyor sonuncusu. 1, 2, 3 defa doladım. 1, 2, 3 defa çekiyorum. 1, 2, 3 doladım. Üçüncü defa tekrarlıyorum. Sonra birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Geliyorum. Şuradan giriş yapıyorum. Sonra 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geliyorum bakın. Yine aynı yerin içerisine giriş yapıyorum ve sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı yerin içerisinde bir sık iğne ile tutunuyorum. Sonra 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 doluyorum. Ve bu defa 3 tane yine üçlü trabzan yapıyoruz önce. Dördüncüyü tutuyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. 1, 2, 3 doladım. 1, 2, 3. Ve hepsini birlikte çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve birleştiriyorum şöyle. Bunu da geliyorum. Bunun içerisine, bir yandakinin içerisine giriş yapıyorum. Bir tane zincir de çekebilirsiniz orada ve şu görüntüyü yaprak kısmını oluşturmuş oluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 doladım. Yanındakine geçiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 doladım. 1, 2, 3. 1, 2, 3 doladım. 1, 2, 3.
3 tane yaptıktan sonra birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir. Buradan şöyle giriş yaparak kaydırarak bağlıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Geliyorum yine yuvanın içerisine giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağlıyorum. Sonra 5 zincir, 1 2 3 4 5 ve geldim buraya birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 üzerine 3 doladım. 1 2 3 1 2 3 doladım. Evet, şöyle 4'e tamamladım. Birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir ve buradan giriş yaparak ekliyoruz. Bir zincir çekelim. Daha güzel dursun. Şimdi yana geçtim. Buraya bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 doluyorum. Aynı şekilde yaparak devam ediyorum. Zemin kısmına çiçeklerimin. Şöyle. Altı zincirimi çektim, indim. 5 zincirimi çekiyorum. Geliyorum buradan giriş yaparak sık iğnemi yaptım. Tekrar 6 zincir. 3 dolayıp devam ediyoruz. Bu arada az önce de söylemiştim ama bu alt kısmının uzunluğunu gidiş geliş yaparak tamamladım arkadaşlarım. Dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz ya da öyle de bırakabilirsiniz. Hani crop bir ceket düşünürseniz, kendinize yapacaksanız özellikle. Bakın şuraya geldim. Hemen şu ortadan giriş yapıyorum. Burası birleşim yerimiz. Yine bir tane zincirimi çektim. 1 2 3 doladım. Sıradan devam ediyorum. 2 3 1 2 3 doladım. Geliyorum buradan bağlıyorum. Bir tane zincirden sonra 2 3 hemen yandan devam ediyorum arkadaşlar. Evet, burası bu şekilde devam ediyor. Burayı da aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu çiçekli yapımına geçelim. Bakın şu arada atladığımız yerler şurası. Buradan giriş yapıyorum. Şöyle batik ipimi aldım. Şöyle girişimi yaptım. Ve buraya 1 2 3 zincir çektim. Sonra üzerine bir alıyorum. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra
1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yerin içerisine giriş yapıyorum. Birinci yaprağımı yaptım. 3 tane yaprak yapacağız buraya. 1 2 3 tane zincir çektik, üzerine bir aldık. 1 2 1 2 3 zincir, aşağıya inip buradan giriş yapıyoruz. 1 2 3 zincir, sonuncu yaprağımızda yapalım. 1 2 1 2 3 zincir, iniyoruz aşağıya, şöyle sık iğne ile bağlıyoruz. Sonra bir tane zincir çekip kesiyoruz. Çiçek bu kadar arkadaşlar. Bakın şöyle, bu ipi de ben genelde yaparken böyle arkadan biraz gizledim, fazlasını da kestim zaten. Şöyle farklı şekillerde çiçekleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi batik ipimin üstünden, dediğim gibi arta kalan iplerinizi de rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok az bir ip kullanıyoruz. Şöyle geldim. Şimdi bunu bu araya yaptık. Burayı geçiyoruz. Buraya yapacağız. Yine giriş yapalım. Bir tane daha birlikte yapalım. Şöyle tutundum. 1 2 3 tane zincirden sonra üzerine bir aldım. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim, aşağıya indim, bağladım. 1 2 3 tane zincir çektim, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim, aşağıya inip bağlıyorum. 1 2 3, tekrar bir yaprak daha yapıyorum. 1 2 3, birleştiriyorum. Bir zincirle sonra kesiyoruz. Hemen şöyle arkadan biraz yürütüp fazla kalanları kesiyoruz arkadaşlar. Evet, burayı da bu şekilde çiçeklerimizi rengarenk yapabiliriz. Şimdi şu yeri anlatmak istiyorum sizlere. Burayı bağcık şeklinde ilk başta gördüğünüz gibi olacak. Altından gelen arkadaşlarım, bakın. Şurada şu hiza, aynı burada da o yerin karşısına gelip bakın şöyle buradan girişimi yapıyorum. Şöyle. Sonra yeşil ipimle yapmak istedim ben. Dilediğiniz iple yapabilirsiniz. Şöyle bakın, aldım ve önce bir tutunuyorum buraya. Sonra zincir çekiyorum. Dilediğiniz uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Ben yaklaşık 30 tane zincir çekmiştim diğerinde. Bunu da o şekilde yapalım. 3 Evet, bu kadar yeterli. Şöyle bakın, bağlayacağız zaten, şöyle tutunduracağız. Şimdi arkadaşlarım, burada yine 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6, sonra üzerine 1 2 3 doluyorum. Geliyorum, şu tuttuğum yerden giriş yapıyorum. Ya bu önemli değil aslında, böyle zincirin ucundan 6 taneye denk gelecek şekilde yapabilirsiniz. Şöyle aldım ve buraya üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 3 tane doladım, tekrar ikinciyi yapıyorum. Yaprak yapıyoruz şu anda. Şöyle 1 2 3 tane doladım. Yine aynı yerden giriş yapıyorum. 1 2 3, şöyle birleştiriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim, birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 zincir, iniyoruz aşağıya, aynı yerin içerisine bağladık. 1 2 3 4 5 zincir,
çiçek yapacağız buraya. Hemen şöyle yaptım. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 doladım. Bir yaprak daha yapıyorum buraya. Bu defa 4 5'li bir yaprak yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 pardon 4 birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir geliyorum. Şuradan giriş yapıyorum ve buraya bağlıyorum. Sonra tekrar zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane yeterli. Sonra yine 1 2 3 4 5 6 zincir üzerine 1 2 3 doladık. Geldik. Buradan giriş yapıyoruz. Yine aynı az önce yaptığımız gibi bir yaprak daha yapıyoruz. Bir zincir çektik yine ve kesiyorum artık. Bu kısmını da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi bunun içerisine çiçek yapıyorum. Şöyle aldım. Aynı çiçeği buraya da yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 1 2 1 2 3 tane zincir indik aşağıya, sık iğne yaptık. 1 2 3 ikinci yaprağımızı yapalım. Evet, şimdi sık iğne ile bağladım. Bir tane zincirimi çektim ve kesiyorum. Evet, burayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Diğerine de bir tane daha yapıyoruz ve kollarındakini de tamamlayacağım. Bu şekilde yaparak bakın şöyle buradan bağlayacağız arkadaşlar. Şöyle güzel şirin bir görüntü ortaya çıkmış olacak. Evet arkadaşlarım, bakın burayı da tamamladım ve görüntümüz bu şekilde geldi. Şöyle göstereyim. İlk başta da görmüştünüz zaten. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.